Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Önümüzde çok ilginç bir ikili var. Biri Galler'de küçük bir kasabanın sanat merkezi olan Muldan'ın önümüzdeki 6 aylık program broşürü. Diğeri de 28 Years Later The Bone Temple diye yeni bir korku filmi hakkında oldukça iddialı bir eleştiri. Evet, ilk bakışta ne alaka denebilir. Aynen, değil mi? Ama işte bizim görevimiz de tam olarak bu. Bu iki kaynaktan yola çıkarak küçük bir coğrafyanın, yani Batı Galler'deki bir kasabanın kültürel nabzını ölçmeye çalışacağız. Bence bu harika bir yaklaşım. Bakalım bize neler fısıldayacaklar. Çünkü bu tür yerel broşürler aslına bakarsan birer kültür haritasıdır. Genellikle büyük şehirlerin gürültüsünde kaybolan o zengin dokuyu gösterirler bize. Hmm, Bir topluluğun neye güldüğünü, neyden korktuğunu, yani dünyayla nasıl bağ kurduğunu tek bir kağıt parçasında görebiliriz. O zaman o haritayı okumaya başlayalım. En flash haberle, yani Collider'daki eleştiriyle başlamak istiyorum. 28 Years Later, The Bone Temple. Evet, Yönetmen Nia Da Costa, orijinal filmlerin yaratıcıları Danny Boyle ve Alex Garland'ın dünyasını devralıyor. Eleştiri de diyor ki, film 2026'da korku türü için çıtayı arşa çıkarmış. çok iddialı. Çok iddialı. Ve Muldown broşüründe de hemen Ocak ayı gösterimlerinde yerini almış bile. Ama beni asıl durduran şey filmin konusu oldu. Neymiş konusu? Artık ana tehdit enfekte olanlar değil. Yani o bildiğimiz zombiler falan değil. Tehdit, hayatta kalanların birbirine yaptıkları. Odak noktası tamamen insan doğasının karanlık yüzüne kaymış. Anladım. Bu size de günümüz için çok daha ürkütücü, çok daha tanıdık bir korku gibi gelmiyor mu? Kesinlikle öyle. Bu asıl canavar insan teması kıyamet sonrası hikayelerde bir klişedir aslında. Evet, doğru. Ama bu filmin asıl sınavı da burada başlıyor bence. Yani The Walking Dead gibi dev bir markadan, sayısız benzer yapımdan sonra bu tema hakkında yeni ne söylenebilir ki? Çok doğru bir nokta. Acaba bu film bildiğimiz bu fikrin sadece daha şık, yani Ralph Fiennes ve Jack O'Connell gibi harika oyuncularla parlatılmış bir versiyonu mu olacak? Yoksa bize gerçekten yeni ve rahatsız edici bir ayna mı tutacak? Eleştirinin bu kadar iddialı olması, ikincisini başardığına işaret ediyor olabilir. Olabilir, evet. Umarım öyledir. Broşürde başka devam filmleri de var tabii. Five Nights at Freddy's 2, ilk filmden bir yıl sonra kasabada düzenlenen bir Fast Fest festivalinde geçiyormuş. Bu kulağa tam bir felaket tarifi gibi geliyor. Aynen. Bir de Zootropolis 2 var ki bu da aileler için kesin hit olur ama benim dikkatimi çeken Super Mario Galaxy Movie oldu. O evet. Mario ve Luigi, Prenses Peach ile bu kez uzaya gidiyor. Orijinal seslendirme kadrosuna da Prenses Rosalina rolüyle Brie Larson eklenmiş. Peki, stüdyolar neden bu kadar çok devam filmine yaslanıyor? Bu bir yaratıcılık tembelliği mi yoksa akıllı bir iş stratejisi mi? İkisi de aslında. Finansal açıdan bakarsan stüdyolar için bilinen bir markaya yatırım yapmak, sıfırdan bir dünya yaratmaktan çok daha güvenli. Tabii hazır bir kitle var. Aynen, ama yaratıcı açıdan baktığımızda Super Mario örneği ilginç. Karakterleri alıp bambaşka bir ortama, yani uzaya taşımak, markanın evrenini genişletmek için zekice bir yol aslında. Formülü taze tutuyorlar yani. Evet, hem tanıdık karakterleri koruyorlar hem de onlara yepyeni bir macera alanı açıyorlar. Anladım. Peki uyarlamalara bakalım. Burada broşür bize inanılmaz bir zıtlık sunuyor. Nasıl bir zıtlık? Bir anda Enid Blyton'ın çocuk klasiği The Magic Faraway Tree var. Büyülü bir ağacı keşfeden modern bir ailenin tatlı, masalsı hikayesi. Hı hı. Hemen yanındaysa Ridley Scott'ın yönettiği The Dog Stars. Bir virüsün insanlığı yok ettiği, hayatta kalan bir avuç insanın yağmacılarla savaştığı kapkaranlık bir dünya. İnanılmaz. Bu ikisinin aynı sinemada, belki yan yana salonlarda gösterilecek olması, Evet. bu durum bizim şu anki kültürel ruh halimiz hakkında çok şey anlatıyor bence. Bir yandan en saf, en masum çocukluk fantazilerine kaçmak, bir tür nostaljik sığınak aramak istiyoruz. Doğru. Diğer yandan da her şey biterse ne olur sorusuyla en karanlık şekilde yüzleşmekten de kendimizi alamıyoruz. Ridley Scott ismini de böyle bir projede görmek beklentiyi yükseltiyor tabii. Kesinlikle. O, görsel olarak kasvetli ama büyüleyici dünyalar yaratmanın ustası. Aynen öyle.
Bu zıtlık tüm programın özeti gibi. Orijinal filmlerde de benzer bir çeşitlilik var. Mesela Disney Pixar'dan gelen Hoppers. Evet. İnsan bilincini robot hayvanlara aktararak onlarla iletişim kurma teknolojisini anlatıyor. Tam Pixar'lık bir "eğer şöyle olsaydı" sorusu. İlginç fikir. Bir de Ryan Gosling'in oynadığı Project Hail Mary var. Hafızasını kaybetmiş bir astronot güneşi kurtarmaya çalışıyor. Ve tabii ki o sıcacık İngiliz komedisi, Mother's Pride. Batmakta olan bir pub'u kurtarmak için bira yapan bir aile. Evet, bu da bize stüdyoların hala orijinal fikirlere şans verdiğini gösteriyor ki bu sevindirici bir şey. Kesinlikle. Hoppers, felsefi sorular soran bir animasyon, Project Hail Mary, yüksek konseptli bir bilim kurgu, Mother's Pride ise o çok sevdiğimiz İngiliz topluluk ruhunu yansıtan bir yapım. Bir sinema severin bir hafta içinde bu 3 farklı dünyaya yolculuk yapabilmesi, sinemanın gücü bu olsa gerek. Aynen öyle. Sinema ekranının sunduğu bu devasa dünyalardan şimdi o binanın kalbinin attığı yere, canlı sahneye geçelim mi? Geçelim. Çünkü bir sanat merkezini asıl hayata geçiren şey sahnesinden yükselen sestir. Buradaki müzik programı da en az filmler kadar çeşitli. Broşürde ilk gözüme çarpan efsanevi İrlandalı grup The Furious'ın veda turnesi oldu. Ah, veda turneleri. Biletler hızla tükenecektir diye de bir not düşülmüş. Veda turneleri başlı başına bir ritüeldir. Bu sadece bir konser değil, bir neslin kendi gençliğine, anılarına veda etme seansıdır aslında. Çok güzel bir tanım. İnsanlar hayatlarının müziğini yapan o sanatçılarla son bir kez aynı havayı solumak, o şarkıları binlerce kişiyle birlikte son kez söylemek için oraya giderler. O yüzden duygusal yoğunluğu hep farklı olur. Bir devrin sonuna tanıklık etmek gibi. Ama bir yandan da dünyanın bambaşka köşelerinden sesler geliyor Moyaldan'a. Malili sanatçılar Afel Bokum ve Baseko Kuyate sahne alacakmış. Vay, harika isimler. Afel Bokum'un biyografisi inanılmaz. Ali Farka Ture gibi bir efsaneyle çalışmış. Damon Albarn gibi modern bir ikonla işbirliği yapmış. Peki Galler'in küçük bir kasabası bu çapta dünya yıldızlarını nasıl çekebiliyor? Bu beni gerçekten şaşırttı. Bu Muyuldan gibi merkezlerin ne kadar önemli bir kültürel köprü görevi gördüğünün kanıtı. Bu tür mekanlar sanatçı menajerleriyle sıkı ilişkiler kurarak bir ağ oluştururlar. Anladım. Bir sanatçı Avrupa turnesine çıktığında sadece Londra, Paris gibi büyük şehirlerde değil, bu tür daha küçük ama coşkulu ve ilgili bir dinleyici kitlesi olan yerlerde de çalmak ister. Bu, sanatın sadece metropollerin tekelinde olmadığını gösteren en güzel örnek. Ve sanırım o dilin en kişisel, en içten konuşulduğu ana geldik şimdi. Broşürdeki en özel hikaye bu bence. Merak ettim. Galle art virtüözü Catherine Finch'in Notes to Self adlı yeni albümü. Ve işin ilginç yanı, albüm Molda'nın kendine ait Bendigedik adlı plak şirketinden çıkıyor. Bu çok önemli bir detay. Hatta albümün dünya premieri konseri ve albümün yayınlandığı gün olan 27 Şubat'ta Moldan'da yapılacakmış. Bir sanat merkezinin kendi plak şirketinin olması. Bu çok sıra dışı değil mi? Çok sıra dışı ve çok değerli. Bu, bir mekanın sanatçılara olan bağlılığının en üst seviyesi. Sana sadece sahnemizi değil, üretim sürecinde de tüm desteğimizi veriyoruz, vizyonuna inanıyoruz demek bu. Müthiş bir şey. Finansal bir risk ama aynı zamanda muazzam bir sanatsal duruş. Sanatçıyı sadece misafir etmek yerine onun yaratım yolculuğunun bir parçası oluyorlar. Ve o yolculuk ne kadar da kişisel. Albümün konsepti beni çok etkiledi. Finch bu parçaları 13 yaşındaki hali Katie için yazmış. Vay canına! 40 yıllık kariyerini, eşcinsel bir kadın olarak kimliğini bulma sürecini, kanserle mücadelesini müziğine dökmüş. Hollywood'un dev hikayelerinden bir insanın bu kadar çıplak ve samimi kişisel hikayesine iniyoruz. İşte sanatın gücü de bu. Bir yanda hayali dünyalar yaratırken, diğer yanda bir insanın en derin yaralarını ve zaferlerini notalara dökerek evrensel bir deneyime dönüştürebiliyor. Kesinlikle. Catherine Finch, geçmişiyle bu albüm aracılığıyla yüzleşiyor ve bu çok cesur bir hareket. Dinleyici için de bu sadece bir arp albümü dinlemek değil, bir insanın hayat yolculuğuna tanıklık etmek anlamına geliyor. Çok güçlü bir bağ kurma şekli. Sahnelerden devam edersek, Mulpan sadece müzik değil, aynı zamanda tiyatro ve özel gösterimlerle de Landurov'u, dünyanın büyük sahnelerini Cardigan'a getiriyor. Evet, bu yayınlar çok önemli. Mesela Helen Mirren'ın
Kraliçe II. Elizabeth'i canlandırdığı efsanevi oyun The Audience yeniden gösterime girmiş. Hatta broşürde Peter Morgan'ın The Crown dizisinin de bu oyundan doğduğu hatırlatılıyor. Bu, fikirlerin farklı mecralar arasındaki yolculuğunu görmek için harika bir örnek. Düşünsenize, başarılı bir tiyatro oyunu yazılıyor. Evet, Bu oyun tüm dünyada izlenen bir diziye ilham veriyor ve dizinin getirdiği o muazzam popülerlik, orijinal oyunu olan ilgiyi yeniden alevlendirerek onu tekrar sinema perdesine taşıyor. harika bir döngü. İyi bir hikayenin ne kadar esnek ve kalıcı olabileceğinin kanıtı. Diğer gösterimler de aynı derecede etkileyici. Royal Ballet'ten Wolfworks, opera severler için Wagner'in Siegfried'i ve La Traviata, bir de Martin Freeman'lı Ulster American oyunu var. Yani bu yayınlar sayesinde Londra'ya gitmeden çok daha uygun bir fiyata dünya standartlarında sanat izleyebiliyorsunuz. Bu, sanatın demokratikleşmesinin en somut hali. Coğrafi ve ekonomik engelleri kaldırıyor. Kesinlikle. Cardigan'da yaşayan bir genç, Londra'daki Royal Opera House'da oturan bir seyirciyle aynı anda aynı kalitede bir performansı izleme şansına sahip oluyor. Bu 10 yıl önce hayal bile edilemezdi. Ama bu merkez sadece dışarıdan gelenleri ağırlamıyor, kendi topluluğunun hikayelerini de sahneye taşıyor. İşte o denge çok önemli. Bir yanda bu dev prodüksiyonlar varken, diğer yanda Emily Davis'in tek kişilik kabare gösterisi Blood When Rocks the Boat var. Ve benim en çok sevdiğim detay, Yerel Performans Sanatları Okulu Dynamics'in 15. yıl gösterisi. Çok güzel. Bu gösteride sadece şimdiki öğrenciler değil, sektörde profesyonel olmuş eski mezunlar da sahneye çıkacakmış. The Phrasing veda turnesiyle bir dönemin sonunu konuşmuştuk. Burada ise yepyeni kariyerlerin başlangıcına, bir okulun 15 yıllık emeğine tanıklık ediyoruz. Bir sanatçının tüm yaşam döngüsü tek bir binanın içinde temsil ediliyor sanki. Muhteşem bir gözlem. İşte bu denge bir sanat merkezini büyük yapıyor. Bir yandan Royal Opera House'tan canlı yayın yaparken, diğer yandan kendi çocuklarının, komşularının sahnedeki ilk adımlarını alkışlıyor. Evet. Bu, merkezin hem dünyaya açılan bir pencere hem de toplumun atan kalbi olduğunu gösteriyor. Köklerinin ne kadar derinde olduğunu kanıtlıyor. Ve o kökler sahnenin de ötesine uzanıyor. Broşürün son sayfalarına baktığımda anladım ki burası sadece gösteri izlenen bir yer değil, kasabanın adeta oturma odası. Nasıl yani? Yaban Hayatı Vakfı'nın aylık toplantıları, bir iğne işi grubu, hatta Shaolin Kung Fu ve Qigong dersleri. İğne işinden Kung Fu'ya, bu ne kadar harika bir çeşitlilik. Kesinlikle. Bir de ebeveynler için hamilelik, doğum ve ötesi adlı ücretsiz destek grubu gibi çok önemli bir sosyal hizmet var. Doğru. İşte bu etkinlikler o binaya ruhunu veriyor. Mulholland'ı sadece bilet kesilen bir işletme olmaktan çıkarıp, insanların bir araya geldiği, öğrendiği, dertleştiği canlı bir organizmaya dönüştürüyor. Ve tüm bu küresel, ulusal ve kişisel hikayelerin ortasında son bir etkinlik o harika dengeyi tamamlıyor. Tarihçi Glenn Johnson'ın Victoria döneminde Cardigan adlı konuşması. Vaadi de şu, tarih kitaplarında bulamayacağınız bilgiler ve nadir fotoğraflar. İşte bu, Yapboz'un son parçası. Bir yanda Mali'den müzik, Hollywood'dan filmler, Londra'dan opera getirirken, en sonunda dönüp, peki biz kimiz, bizim kendi hikayemiz ne sorusunu soruyorlar. Çok doğru. Bu, tüm o küresel programı yerel bir kimliğe bağlıyor. İnsanların burası bizim yerimiz, bizim hikayemiz de burada değerli demesini sağlıyor ve o aidiyet hissini perçinliyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde bu küçük broşürden çıkan sonuç inanılmaz. O Bozman'dan küresel gişe rekortmenlerinden yerel tarih sohbetlerine, avantgard baleden kung fu derslerine kadar uzanan, yaşayan, nefes alan bir merkez. Sağlıklı bir sanat ekosisteminin mükemmel bir mikro modeli adeta. Kesinlikle. Bu çeşitlilik, sanatın bir topluluğu nasıl birleştirebildiğini, onlara hem kendi kimliklerini hatırlatıp hem de dünyaya açılan pencereler sunabildiğini çok net gösteriyor. Peki, tüm bu analizin ardından size şöyle bir düşünceyle veda edelim. Galler'de bir kasabadaki tek bir sanat merkezinin Malili Blues'dan Hollywood korkusuna kadar tüm dünyayı kapısına nasıl getirdiğini gördük.
Bu insanı gerçekten düşündürüyor. Sizin yaşadığınız yerin hemen yanı başında hangi gizli kültürel cevherler faaliyet gösteriyor ve programlarına şöyle bir göz atsanız size hangi dünyaların kapılarını aralayabilirler. Belki de en büyük macera hemen bir sonraki sokaktadır.